Psikiyatrist, psikoterapist, Profesör Doktor Hasan Erken Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bize bu hafta şizofreni nedir? Şizofrenin tedavisi var mıdır? Hastalığın seyri nasıldır gibi şizofreni hastalarına dair bilinmesi gerekenleri, ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatabilir misiniz? Şöyle efendim, şizofreni tabii yani psikoz, bir diğer adı psikoz, bir diğer adı paranoid bozukluk, bir diğer adı yani tıbbi terimlerle ve halkın anlayabileceği, halkımızın anlayabileceği şeylerle ifade ettiğimizde çok değişik bir karmaşık bir tabloymuş gibi ama çok basit olan bir şey var. Şizofreni gerçeği değerlendirmenin bozulmasıdır. Şizofreni bir beyin hastalığıdır ve organik bir hastalıktır. Mesela yansılarda da slaytlarda görüleceği üzere bu sunuyu dinleyen insanlarımız durdurup oradan bilimsel temellerini de görebilirler. Mesela bir karakter kusuru değil, bir kişilik bozukluğu değil, bir çoğul kişilik değil, farklı kişilikleri barındıran bir yapı değil. Bildiğiniz beyin hastalığı. Toplumdaki yanılgının çok aksine. Ama burada şizofrenide olan bir şey var. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Mesela burada yanlış inanışlar var ve gerçekler var. Mesela şizofreni hastaları, yani psikoz hastaları saldırgandır, tehlikelidir. Kesinlikle yanlış. Normal insanlardan daha fazla saldırgan falan değillerdir. Hatta normal insanlarla karşılaştığında bunlar çoğunlukla mağdurdur bizim hastalarımız. Daha çok zarar görürler yani. Gerçekçi bir ilaç tedavisi alan insanlarda bazılarında saldırganlık düzeyi olsa bile hemen normalin, hatta normalin de altına iner. Bana sorsalar bir otelde kalmak istiyorsun. 50 tane sağlıklı tırnak içinde şizofreni olmayan insanla kalacaksın. 50 tane ben şizofrenileri tercih ederim. Çünkü onların ne yapacağını bilebilirsin. Onlar zevk için saldırmazlar. Zarar ama normal insanlardan daha çok korkarım. Hani anlaşılması açısından söylüyorum bunu. Tedavisi olmayan ömür boyu soran bir hastalık zannedilir. Öyle değil yani. Hocam pardon, bir şey sormak istiyorum. Siz dediniz ya saldırgan değiller. Bölmek istemezdim ama özel cinayet işleyip şizofren olduğu tanısıyla serbest bırakan insanlar olabiliyor. Bu cinayet işleme şeyinde o zaman psikiyatrlar mı yanlış teşhis koyuyor yoksa siz dediniz ya tehlikeli değil dediniz. Var. Mesela şizofrenler mi daha çok adam öldürür, psikopatlar mı? 100 kat psikopatlar daha çok adam öldürür. Peki seri katiller şizofren midir? Hayır, seri katiller şizofren falan değildir. Şimdi her şeyi yerli yerine koymak lazım. Orada bizim şizofreniyi ayır 5 alt grubu var onun. Oradan paranoid gruptan veya dağınık grup kazara. Hani hebefrenik dediğimiz dağınık grup, dezorganize bir grup var. O da cinayet kastıyla değil de kapıdan dışarı çıkmak istiyordur. Aile baskıcıdır, önüne geçmeye çalışıyordur. Oradan kurtulmak için yapar. Aslında orada saldırmak değildir kastı. Kendi korku içindedir. Kendine zarar verileceğini düşünüyordur. Ondan kurtulmaya çalışıyordur. Onu korumaya çalışanlar ve engellemeye çalışanları yanlış algıladığı için zarar verebilir. Burada kasıt önemli. Zarar verme kastı yoktur. Kendini koruma kastı vardır. Ama bir şizofren değil, bir psikopat veya bir seri katil veya kötü insanlar gerçekten kasıtlı, iradi ve olarak insanlara zarar verirler. Burada bu grup %1'in altında. Normal insanlara göre kesinlikle daha zararsızdırlar. Onu söyleyebilirim. Tedavisi olmayan ömür boyu süren bir hastalık değildir. Ömür boyu sürer ama tedavisi de vardır. Ve hepsi her hastada tek tip değildir. Onun 5 alt grubu var. Daha sonrakilerde göstereceğim onu. 1/3 çok iyi yanıt verir. 1/3 o oldukça iyi yanıt verir. 1/3 de daha az yanıt verir. O 1/3 az yanıt verin de 1/3 o çok tedaviye dirençli %5-10 arası bir grup vardır. Tedaviye o kadar iyi yanıt vermez. Aslında sosyal desteğe ihtiyaç, devletin girmesi gereken, yardım etmesi gereken grup zaten şizofren toplumun %1'i. O %1'in de %10'u ancak çok kötü durumdadır. Burada ne vardır? Genetik yük vardır. Genetik yani bir insana insanlar hata yaparak, yanlış iş yaparak, iyi eğitmeyerek, çocuğunu birazcık ihmal ederek filan şizofren yapamazlar. Yani bütün aile uğraşsa ben bu çocuğu şizofren yapayım diye yırtınsa şizofren yapamaz. Hani o kadar söyleyeyim. Onun için ne olur? Çevresel etkenlerin etkisi var mıdır? Bu çevresel etkenler tetikleyici faktör olarak ortaya çıkar. Yani olacaktır o.
Bir tetikleyici olay gerekiyordur. Çevresel faktörler olarak onlar devreye girer. O zaman der ki aile şu yapınca böyle oldu. Hayır. O olacaktı. O olayda o gün mesela birisi azarladı, işte kötü duruma düştü, ailesinden okumaya başladı filan. O yaşa geldiğinde üniversitede okumasa, ailesinden ayrılmasa, o yaşa geldiğinde bir işe girdiğinde de bir işteki stresle tetikleyip başlayabilecekti o. Onun için böyle ailelerin kendini derin bir suçluluk hissetmesine gerek yok. Ha ne var? Aile desteğinin hastalığın seyrinde çok ciddi etkisi var. Destek sistemlerinin çok ciddi etkisi var. Bakın hastalığı başlangıç değil ama hastalık başladıktan sonra tedaviye uyumda ailenin çok ciddi etkisi var. Başlatıcı olarak değil ama. Mesela bir önceki slayta gidebilir miyiz? Orada ihmal ettiğimiz bu nokta var. Esrar kullanımı arkadaşlar. Belanın büyüğü bu. Esrardır, ottur, zarar yoktur diye bazı ülkelerde serbest bırakıldı diye şizofreni görülme sıklığı 7 kat arttı bakın. Minimum. Hastane başvurular %30'a yakın arttı. Onun için bu esrar kullanımı kesinlikle masum değildir. Ve psikoz olmadan, psikoz eşiğine yaklaşıp genetik zemini olsa bile psikolojik şizofreni olmayacak, psikoz ortaya çıkmayacak derecede, düşük derecede olan hastaları hasta yaptı bu. İnsanlar hasta yaptı. Belki de ömür boyu yani biraz eşikte, sınırda yaşayacaklar ama hasta olmayacaklardı o insanlar. Ama esrar kullanımıyla hastalık ortaya çıktı. Bir çevresel şey suçlanacaksa genetik zemini olmak kaydıyla bu esrarı teşvik edenler, normal görenler, ottur, zarar yoktur diyenler kendilerini suçlayabilirler. Buna izin verenler kendileri suçlayabilirler. Hatta biz suçluyoruz. Ben suçluyorum yani. Devam edelim. Burada bu hastalığın fazları var tabii. Önce bir gizil dönemi var. Bir yani kuluçka dönemi var hastalığın. İçine kapandığı, çekindiği, böyle çekinik bireyi olduğu, korktuğu, kaygılandığı bir dönem var. Sonra bu genç ve orta yaşlı yetişkinlik döneminde bir tetikleyici faktörle anneden ayrı, babadan ayrılmak, bir iş stresi yaşamak, sevgilisinden ayrılmak, askere gitmek, dayak yemek, neyse herhangi bir stres bir tetikleyici faktör oluyor. Sonra hastalık ortaya çıkıyor. Ama bakın annesi de her ayrılan hasta olmuyor. Her askere giden hasta olmuyor. Her sevgisinden ayrılan hasta olmuyor. Büyük travma geçiren herkes şizofreni olmuyor. Genetik zemini olanlar tetikleyici faktör olunca bu hastalık ortaya çıkıyor. Daha sonraki slaytlarda çok daha rahat gözükecektir. Devam edelim. Bu hastalıkta önce bir dayanılmaz bunaltı ortaya çıkıyor. Hasta çok dayanılmaz bunaltı ve kaygı oluyor. Yani kendine yabancılaşmaya başlıyor. Hani kendi aynası, benlik aynası kırıldığı için parçalı olur ya, aynayı kırıldığınızda böyle parça parça olur ama bütünlüğü bozulmadığında hani görüntüler dağınır. Aynanız kırıldığında görmüşsünüzdür. Sanki hastanın benliği dağılıyor. Artık bir ve bütün olarak bakamıyor. Benliğinin parçalarını bir başkasıymış gibi. Mesela kendi içindeki vicdan azabını, hani vicdan azabı işte kendini günahkar hissediyor. Kötü bir şey yaptığında üzülüyor. İşte Tanrı'nın kendini cezalandıracağını hissediyor. Normal insan böyle düşünebilir. Burada şizofreni olduğunda bir tırnak içinde bir günah işlediğinde, bir yanlış yaptığında vicdanının sesini veya değerler sisteminden gelen yanlış yaptığın, suç işlediğin, günah işlediğin gibi bir şeyi içinde duyuyor normal insan bunu. Bu ayna kırıldığı için bütünlüğünü sağlayamıyor. Onu dışarıdan kulağına geliyormuş gibi hissediyor. Mesela bir yanlış iş yaptı, cezalandırılacağını düşünüyor ya. Bunu projekte ediyor. Birileri bana zarar verecek diyor. Aslında kendi iç seslerini, kendi içinde normalde insanda olup biten önceden kontrol edebildiği şeyi ayna kırıldığı için artık bütünleştiremiyor. Kendi iç seslerini, kendi iç düşüncelerini başkasına yansıtarak ya da başkasının kendisini söylediğini zannederek önce kaygılanıyor, çok korkuyor, çok kötü oluyor, kaçıyor, beni takip ediyor, öldürecekler, zarar verecekler falan. Sonra birden anlıyor, evet diyor, beni MİT takip ediyor, CIA takip ediyor, İsrail öldürecek falan yapacak, karşı komşu yapacak, öbürkü yapacak. Bunu çözdüğü anda yani aslında ama hastalıklı bir çözüm. Çözüm zannediyor. Aslında ışığa kavuşuyor. Her şeyi gördüm diyor ama gördüğü şey gerçek değil. Aslında hastanın beyni kendisini aldatıyor. Aslında yalan söylemiyor. Gerçekten ona inanıyor. Ama biz burada siz her yalan söylüyorsun derseniz hastayla iletişimi koparırsınız. Hayır. Senin beynin seni aldatıyor. Mesela bir yere bakıyor, bir şey görüyor. Ona hayır orada bir şey yok diye değil de onu öyle demeyeceksiniz. Senin gözüne öyle gözüküyor. Sen yalan söylemiyorsun gerçekten. Beyninin o kesimi görmeyle ilgili alanı nesnesiz bir algılama yapıyor. Dışarıda nesne yok.
Beyin o bölgesinde kanlamada gerçekten artış oluyor. Sanki görüyormuş gibi. Hasta yani yalan söylemiyor. Ya da kulağına ses geldiğinde beynin işitme merkezinde kanlanmada artış oluyor. Gerçekten nesnesiz bir algılama oluyor hasta. Hasta yalan söylemiyor yani. Veya normal bir insan hani mesela peşinizde aslan koşsa, köpek koşsa kaçsanız beynin belli bölgeleri aktif oluyor ya. Bunlar da hani aslan kovuyormuş gibi, koşuyormuş gibi kaçabiliyorlar. Beynin o bölgelerinde kanlanma oluyor. Gerçekten aslanı görüyor. Yani neden kaçtıysa onu gerçekten beyni görüyor. Ama gerçekten öyle bir şey yok yani. O zaman ne oluyor? Halüsinasyonları ve içsel sesleri, iç sesleri hastada gerçekmiş gibi algılayıp ona uygun davranmaya başlıyor. İşte o zaman da bu hastalık ortaya çıkıyor. O da aydınlanıyor, fark ediyor kendine göre. Evet beni öldürecek, bana zarar verecek ya takip ediyorlar filan ve kendini korumaya alıyor. Kendini korumaya aldığında kendine göre belki ailesini de herkes de yabancı görüyor. Kendini koruma alıyor, ona uygun bir şey yapmaya çalışıyor. Mesela kaçacak, siz kapının önünü tuttuğunuzda diyor. İşte tuttular, kesin beni alıp o kötü insanlara verecekler. İşte zarar verecekler, şunu yapacaklar. Aslında orada kapıdan çıkmaya çalışıyor. Siz engellediğiniz için siz saldırıyor diyorsunuz. Aslında kendini korumaya çalışıyor. Bakın saldırmak için saldırmıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Egosunu savunmaya, egosunu korumaya almaya çalışıyor. Olan olay bu. Bakın daha sonraki slaytlarda da bu gözükecek. Bunun alt tipleri var tabii sadece. Tek bir tip değil. Paranoid alt tipi, hemofrenik alt tipi, katonik alt tipi, basit şizofren alt tipi, şizofren bozuk gibi alt tipleri var bunların. Bunların belirtileri farklılık arz edebiliyor. Yani tek bir görüntü yok. Devam edelim. Mesela burada aslında hastanın gerçeklik testi çöküyor. Yani gerçeklik değerlendirmesi bozuluyor. Psikoz anında yani şizofrenik geliştirdiği anda hatalı sinyaller alıyor. Sinyalleri yanlış yorumluyor ve biz mesela şimdi diyelim normal zihnimiz bütünlük içinde çalışırken bir şey ihtimali neyse binde birse binde bir algılarız. 100 binde birse 100 binde bir algılarız. %100'se %100 algılarız ya da 90 algılarız. Burada 1 milyonda biri %100 gibi algılayabiliyor. Yani hatalı sinyal alıyor ve sinyalleri filtreleyemiyor. Gerçeklik testinden geçiremiyor. Geçiremediği için bütün sinyaller, bütün uyarılar, bütün elekleri geçerek, elek melek kalmayarak beyne hücum edince o zaman o gördüğü fotoğraftan bir hezeyan çıkartıyor. Beni öldürecek de zarar verecek de ben şuyum ben buyum şeklinde. Savunma düzeni olarak bunu çıkartıyor. İşte biz buna hastalık diyoruz yani. Bakın daha sonrakilerde yine gözükecek. Bu da hastalık tabii bu düşünceleri, kaygılarıyla uyumlu olarak böyle gözüne bir şeyler gözükmesi, işte sesler duyması gibi böyle pozitif belirtiler ortaya çıkıyor. Biz ona pozitif belirtiyor veya korkudan sinerek, içe kapanarak ona da negatif belirtiler falan diyoruz. Ama sonuçta zihinsel belirtilerde, bilişsel belirtilerde ciddi bir bozulma oluyor. Bakın devam ettiğimizde de göreceğiz. Mesela hastada burada ne yapılıyor? Bizim verdiğimiz şey ne? Biz bir ilaç veriyoruz. İlaçların yaptığı da buna birinci kuşak ilaçlar var, ikinci kuşak ilaçlar var. Eskilerde yani bu alanda muazzam gelişmeler var. Bundan 100 yıl önce bu ilaçların hiçbiri yoktu. Hiçbirisi yoktu. Bütün ağır hastalar diye bunlar kapalı büyük kliniklerde tedavi ediliyordu. İlaçlar çıktıkça klinikler küçüldü. Artık hayatın içinde tedavi edilmeye başladılar. Ben mesleğe başladığım yıldan bu yana bile o kadar çok şey değişti ki. Artık birçok hastayı ayıramıyoruz bile. Normal insandan ayıramazsınız artık yani. Hatta haplar vardı. Sadece bir gün almazsa kötü oluyordu. Şimdi mesela iğneler çıktı mesela. Aylık iğneler, 3 aylık iğneler mesela 6 aylık iğneler de falan da yakında çıkacak mesela. Belki bir zaman sonra bir yılda bir iğne vuracak. Hasta ömür boyu o bir yıl onunla idare edecek yani. İlaçların yan etkileri çok olanların daha azları, yan etki az olanları çıkmaya başladı mesela. Yani hastanın uyumu da arttı. Yani bundan 100 yıl önce göre, 50 yıl önce göre, 20 yıl önce göre çok şanslılar. Hem hastalar hem ailelerimiz çok şanslı. Yani umudu kesmemek lazım. İlerliyor belki 50 yıl sonra bundan hiçbirini konuşmayacağız yani. Evet. Burada aslında iletişim mimarisi çok önemli. Hani böyle hastalarımız olan aileler neler yapmalı mesela? Toksik, yüksek duygu dışı durumundan kaçınmalılar. Mesela aşırı eleştirel olmamalılar. Aşırı koruyucu da olmamalılar. Hastaları istemediği şeyleri zorlamamalılar da. Yani şuraya geleceksin, düğüne gideceksin, partiye katılacaksın filan değil. Destekleyici yaklaşım. Bunun bir rahatsız olduğunu kabullenme. Bunu gıcıklığına yapmıyor. Yani size gıcık olsun diye, terslik olsun diye yapmıyor. Gerçekten öyle inanıyor ona. Onun için empatik yaklaşım diyoruz buna. Bir de yapabileceği şeyleri teşvik etmek. Yani bu hiçbir şey yapamaz, ona tamamen yardım edelim falan. İyice yeteneksizleştirmenin bir anlamı da yok. Ama teşvik de lazım.
Ama orada da zorlama olmaması lazım. Zorlamadan teşvik edilmesi lazım. Yani iletişim köprülerini kurmalıyız bunlarda. Bu rahatsızlığın, hastalığın mantığıyla savaşmayacağız. Hayır, yok, orada o öyle değil. O görmüyor. O öyle bir şey yok. Sen yanlış görüyorsun değil. Senin gözüne öyle gözüküyor. Sen yalan söylemiyorsun ama ben orada onu göremiyorum. Senin zihnin farklı çalışıyor. Beynin seni aldatıyor. Beynin seni aldattığı için öyle inanıyorsun. Yoksa bu aynı şey benim de beynim beni aldatsa ben de onları görürdüm. Allah'tan ki beni aldatmıyor. Bu ilaçlarla beynin seni aldatmasına engel olmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz ilaçların yaptığı da bu. Efendim sürekli ilaç kullanacak mıyız? Kullanacağız. Bıraktığımızda kötülüyor. Sanki tansiyonun tedavisi var mı? Tansiyon ilacını bırakıyorsun, tansiyon tekrar yükseliyor. Şeker ilacı bırakıyorsun, şekerin fırlıyor. Bu da bunun gibi bir şey yani. Hatta onlara göre daha güvenli yani. Yapılacak şeyler ne? Günlük yaşam mimarisini yeniden inşa etmek lazım bunlarda. Uyku hijyeni çok önemli. Metabolik, mesela bazı ilaçlar iştah açabiliyor, ilaç cennetleri olabiliyor. Metabolik diyetin düzenlenmesi gerekiyor. Uyku hijyeninin mutlaka sağlanması gerekiyor. Hastalıklarına karşı ve günlük işlevlerine karşı yerine getirmek için sorumluluk almalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Bakın zorlamadan ama. Devam edelim. Burada aslında hani beynin yani bozulmuş kimyasını ilaçlarla düzelteceğiz. Sosyal destek sistemleriyle, psikososyal destek sistemleriyle işte bu TRSM'ler olur, ilaç tedavileri olur, çalışma grupları olur, destek grupları olur. Bunlarla irtibata geçip sosyal hayatını düzenleyeceğiz. Ama ailede şefkatli, kabul edildiği, sınırlılıklarının avantajlarının ve dezavantajlarının kabul edildiği bir ortamda ekspres emosyonel olmadan, yüksek duygu dışarı vurumu olmadan hastalarımıza yardımcı olacağız. Hastalarımızın tekrar söylüyorum 1/3 tamamen normalleşir. Tamamen. 1/3 çok fayda görür. 1/3 de daha az fayda görür. O 1/3 de daha az fayda gören grubun da 2/3'ü ek tedavilerle, ek gayretlerle onlar da normalle çok yaklaşır. Yani ümitsiz olmamak lazım. 20 yıl önceye göre böyle çok şey değişti. Belki dediğim gibi 30 yıl sonra hiç bunları konuşmayacağız yani. Devam edelim. Unutmayın siz değil hastalık konuşuyor ve onu kontrol edemiyorsunuz gerçekten. Sizi zorlu bir uzun bir yolculuk bekliyor olabilir ama ümitsizliğe düşmemek lazım. Sürekli yenilikler oluyor, gelişmeler oluyor ve burada bir kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz. İsteseniz bile kendinizi yırtsanız çocuğunuzu şizofren yapamazsınız. Bunu kabulleneceksiniz. Bu A hatası, B hatası olur. Siz veya bir başkası bu hatayı işlemiş olabilir. Önemli değil. Zaten ortaya çıkacak olan şeyi tetiklemiş olursunuz. En fazla yaptığınız şey budur. Ama ona kabul edici bir ortamda destek sistemlerini sunarak, empatik yaklaşarak, onu yeteneksizleştirecek kadar koruyucu olmayarak, teşvik, zorbada olmadan sosyal hayata katılmalarını teşvik edecek, yapabilecek kapasitelerini kullanabilecek kadar destek verdiğinizde yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Özellikle dedik ki aile içinde nasıl davranılmalı? Bir de bunun çocukların okul aşaması var mesela. Okulda da kalabalık ve akran zorbalığı olan durumlarda bu çocukların durumu ne olacak? Öyle ya okula gidebiliyorlar mı normal? Öğretmenler ya da çevresi okulda nasıl davranılmalı? Kısaca o konudaki ya şizofrenin okulda Genel cümle herkes için geçerli değil. Ama mesela bu çocuk rahatsızlığı ne zaman çıktı? Genelde adolesans dönemden sonra çıkıyor. Bu. Üniversitede ise ilaçlar aldığı sürece yani lisede de çıkabilir. Peki ilaçlar alırsa zaten çoğu toparlıyor. Önemli bir toparlayacak kadar olanlar zaten okula devam edememe durumu var. O 1/3'ün de 1/3 dediğimiz bir grup var. Ama 3'te 2 devam edebiliyor. Kalan 1/3'ün de 3'te 2'si zorlamayla, meslek eğitimlerine falan veya destekle eğitim, meslek kazandırma kurumlarına destek gidip devam edebiliyorlar. Meslek sahibi olabiliyorlar. Hatta özür gruplarını beyan ederek devlet memuru da olabiliyorlar. Veya yasalarda böyle şeyler var. Bu destek gruplarına, bu gruptakileri mesela hani çok daha düşük puanla devlet memuru olabiliyor veya sigortalı yerlerde çalışabiliyorlar. İşte 100 iş çalıştırıyorsa şu kadarı, 50 iş çalıştırıyorsa bu kadar, 500 iş çalıştırıyorsa bu kadarı diye yasalarda zorunluluk var. Bunları çalıştırmak zorundalar. Devlet onları sigorta ücreti ödemiyor. İşte maddi destekler falan da sağlıyor. Toplumda yükünü almaya çalışıyor. Yani bu TRSM'ler çok önemli. İşte vasi tayini gibi, müşavir tayini gibi sistemlerin ve hukuki süreçlerin ve sosyal devlet olmanın gereği bazı hakları da var bunların. Hepsi negatif de değil yani. Tamam bir takım kısıtlar oluyor rahatsızlıktan dolayı, ellerinde olmayan şeylerden dolayı. Ama devletlerde, sosyal devletlerde bunlara bazı ayrıcalıklar, kolaylıklar da tanıyor. Ve hepsi de aynı değil.
bireye özgü çözümler çok önemli. Çünkü belirtiler, 5 belirti grup var. Onların da hepsi de var yok şeklinde, yani böyle belirtiler çok şiddetli veya az şiddetli. Tedaviye cevap veren var. Çok iyi cevap veren, az yanıt cevap veren var. Bunlara göre öneriler tamamen değişiyor. Bazıları okuyamayabiliyor gerçekten. Bazıları çok rahat okuyup yoluna devam edebiliyor. Meslek yapabiliyor. Çok da başarılı olabiliyor yani. Hani şu tedavi vardı ya, bir tane matematik dairesinin filmi falan yapıldı ya. Öyle de olabiliyor pekala. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.